Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Baktım ki siz benden genelde bu tarz tatlış hırkaları daha çok istiyorsunuz ve daha çok izliyorsunuz. Ben de bu şekilde tatlı cici bir hırka çalıştım. Bir takipçim göndermişti bana bunu. Yapay zeka üzerinde bir modeldi. Yapay zeka üzerindeki modeller her zaman tam tutturulamıyor yani ve ölçüler gerçek olmuyor. Ama ben gözlemlediğim kadarıyla kendimce uyarladım ve bu tatlı hırkayı yaptım. Gerçekten şahane oldu. Şöyle bakın, ön kısmında bağcıkları var. Bu bağcıkları açık olarak da kullanabiliriz. Gerçekten çok tatlı, çok ciciş bir hırka oldu. Böyle yaz akşamlarında efil efil giydiğiniz elbiselerinizin üzerine, böyle şortlarınızın üzerine kullanabileceğiniz çok tatlı bir hırka oldu. Yaklaşık 300 gram civarında sarma iplik kullandım. İnce pamuklu iplik. Sarma iplik bulamıyorsanız ince pamuklu iplikleri tercih edebilirsiniz. Çok tatlı cici bir hırka oldu. Kendi bedeninize göre nasıl uyarlayacağınızı, mantığını zaten anladıktan sonra gerisi çok rahatlıkla gelecektir. Videoda bütün detaylardan bahsettim. Bu ve diğer bütün projelerimin detaylı görsellerine Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Şu an ekranda görüyorsunuz. Açıklamalar kısmına da linkini ekleyeceğim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Gösterelim şöyle. Bakın, çok tatlı ciciş. Ayrıca örmemi istediğiniz projeler olursa onları da Instagram hesabından benimle paylaşabilirsiniz. Tabii ki böyle aklıma yatan, hoşuma giden projeleriniz olursa onları değerlendiriyorum ve böyle sizinle paylaşıyorum. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve yeni projelerden haberdar olmak için zili tıklamayı unutmayın. O zaman keyifli seyirler. Kullanmış olduğum iplikle başlamak istiyorum. Şöyle göstereyim, bakın, sarma ince pamuklu bir iplik kullandım. Sizler sarma iplik bulamıyorsanız ince pamuklu iplikler bulabilirsiniz. 3 milim tığ ile örüyorum. Şöyle bakın, başlangıcını yaptım, ben bir tanesini ördüm. Diğerini birlikte öreceğiz. Bu da arka parçası. Zaten modelimiz aynı şekilde devam ediyor ön ve arka parçaları hazırlarken. Sadece ön parçalarda yan artırma detayımız var. Gördüğünüz gibi bir kısımdan artırma detayımız var. Yukarıdan başlıyoruz. Düz bir şekilde örüyoruz. Şimdi hemen tarifimize geçelim. Evet, orta ayarda 22 tane zincirimi çekiyorum. Evet, son çektiğim zinciri tutuyorum. Üzerine 5 tane daha zincir çekiyorum. Onu yandaki yukarı çıkma trabzanı olarak sayacağım. Ve aradaki zincirler olarak sayacağım. Şimdi son zincirime batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Elim mümkün olduğu kadar geniş tutuyorum. Aynı noktaya giriyorum. Yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum ve buraya da yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. V trabzan değil, bakın, arada zincir yok. Normal ikili trabzan. 2 tane zincir çekip yine 2 boşluk atlayıp üçüncüsüne giriyorum ve aynı şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan grubum var. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Burada yine 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Toplam 8 tane trabzan grubum oldu. Ve köşeye, normalde burada 2 tane daha zincir olması lazım ama 1 tane zincirim var. Önemli değil. Hemen 3 seferde çıkarak kenar trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. 2 zincirlik
boşluklara bu trabzan gruplarımı yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Şimdi tekrar bir sonraki trabzan grubuna giriyorum ve 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman artırma eksiltme olmuyor. 2 zincirlik kısımlara 2 tane trabzan, bir trabzan grubundan diğerine geçerken de 2 tane zincir çekmeyi unutmuyoruz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonu ve bir üst sıraya geçişi göstereceğim. Evet, son 2 zincirlik kısma da bakın, köşede 2 zincirlik kısım var. Hemen 2 tane trabzanımı yapıyorum. Sonra bakın en dıştaki kenar trabzanın içine batıyorum ve 3 seferde yukarı çıkarak kenar trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde artırma yapmamış olduk. Şimdi örgümü tekrar çeviriyorum. 5 zincirle yukarı çıkıyorum. Çünkü bir sonraki boşluğa geçmem gerekiyor. Onun için de 5 tane zincire ihtiyacım var. Bakın direkt bir sonraki 2 zincirli kısma giriyorum. Evet. Direkt trabzanın dibine girseydim artırma yapmış olurdum. Ben artırma yapmak istemiyorsam o yüzden bu işlemi yapmam gerekiyor. Evet. Yine 2 zincir ve yine 2 trabzan şeklinde sıramızı tamamlayalım. Sonra devam edelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın burada 2 zincirlik bir boşluk yok. Trabzan grupları ve kenar trabzanı var. O yüzden 2 zincir çekiyorum ve direkt kenar trabzanına batıp 3 seferde yukarı çıkarak sıramı tamamlıyorum. Köşeye bassaydım artırma olurdu. Şimdi bu şekilde belli bir uzunlukta örüp geliyorum. Evet, şimdi ben belli bir uzunlukta ördüm ama sonrasında bu uzunluk bana çok geldi. O yüzden 3 tane sırasını eksilttim. Şimdi siz burada 3 sıra eksik olarak düşüneceksiniz. Toplamda kaç sıra yapmışım? Hemen sayalım. Evet, saydım, 12 sıra yapmışım ama bundan 3 tanesini eksilteceğiz. Yani burayı 9 sıra olarak yapmanız gerekiyor. Aksi halde çok göğsün altına geliyor ve bu duruş hoşuma gitmiyor. Şu an bakın 15 santim buraya kadarki ölçümüz. Ama dediğim gibi ben 3 sıra eksik yaptım. Daha sonra söktüm bunu. O yüzden 15 santim değil de artık o 3 sırayı çıkarırsak kaç santim kalırsa bu kadar devam edeceksiniz. Ben 2 parçayı da baştan yaptım. O yüzden buradaki ölçüden ziyade şu an söylediğimi dikkate almanızı öneririm. Şimdi artırmalarla devam ediyoruz. 12 sıra örmüşüz, 9 sıra örmüşüz. Mantık aynı şekilde devam edecek. Evet, 3 zincirle yukarı çıktım. Bakın direkt dibine batıyorum. Artırma yapacağım çünkü. Direkt 2 boşluğa değil, 2 zincirlik boşluğa değil. Dibine batarak hemen 2 tane trabzanımı buraya yapıyorum. Bu şekilde gördüğünüz kısımdan, yani sağ taraftan artırma yapmış oluyorum. Evet, şimdi burada ilk artırmamızı yapmış olduk. Bunu nereden anlayabilirsiniz? Buraya bir ayrış takabilirsiniz. Bakın normalde bir boş bir tam, bir boş bir tam, bir boş bir tam şeklinde giderken burada ne yapıyor aslında? Bir boş arka arka 2 tane tam denk geliyor. Şimdi normal sıramı tamamlayacağım. 2 zincir çekiyorum ve sıramı aynı şekilde tamamlıyorum. Artırmaları sadece bu kısımdan yapıyoruz. Bu kısımdan artırma yapmıyoruz. Sağ kullanırken böyle çevireceksiniz. Sola kullanırken böyle çevireceksiniz. Aynı şekilde parçayı hazırlayıp iki tarafa da kullanabilirsiniz. Şimdi ben sıramı bir tamamlayayım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçtim. Bakın artırma yaptığımız yer şu kısım. Şimdi bu kısımda arka arkaya 2 sıra daha artırma yapacağız. Şimdi hemen o noktaya kadar geliyorum. Buraları normal örüyorum. Bu kısımlarda herhangi bir artırma vesaire yok. Buraları normal örüyorum. Sıra sonunda tekrar artırma yapacağız. Artırma yaptığım noktalara şimdi ayraç takacağım ki daha net anlaşılsın, daha çok aklınızda kalsın diye.
El gevşekliği, sıkılığı önemli. Eliniz sıkı olur. Aynı numara, aynı iplik kullanırsınız ama yaptığınız çalışma küçük olur. Sonra da yok küçük oldu, yok bilmem ne gibi yorumlar yazmayın lütfen. Kaç kere söylüyorum yani elinizin duruşu. Bakın şu trabzanın uzunluğuna bakın. Beşli trabzan gibi. Kimisi yapar ki bunu şöyle böyle. Bakın. Aynı ip, aynı numara ama dediğim gibi elin duruşu kesinlikle farklı oluyor. Bazen bu tarz yorumlar geliyor. Defalarca videolarımda bahsetmeme rağmen gerçekten belli bir noktadan sonra artık sinirlerim bozuluyor. Evet, bakın. Geldim sıra sonuna. Yine artırma yapacağım yer. Hemen buraya bir ayraç takayım da. Evet, şimdi şu artırma yaptığım kısma hemen bir tane ayraç takıyorum. Şimdi ikinci kez artırma yapacağız. Normalde ne yapıyorduk? 2 zincir çekiyorduk ve köşe trabzanımızı yapıyorduk şu şekilde. Şimdi artırma yapacağım için yine bakın şu 2 tane trabzanla kenar trabzanın arasındaki noktaya giriyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ne yapmış oluyorum aslında? Bir tane artırma yapmış oluyorum. Sonra da kenar trabzanımı yapıyorum. Evet, bakın ikinci artırmamı da yaptım. Şimdi arka arkaya baktığın zaman 3 tane tam trabzan görünüyor. Biz burada ne yaptık? 2 tane artırma yapmış olduk. Şimdi bakalım şuradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra normal öreceğiz. 6. sıradan sonra tekrar artırma yapacağız. Şimdi artırma eksiltme yapmadan şunları sayarak 6 sıra örelim. Daha sonra tekrar artırmamızı yapacağız. Artırmalarımızı hep bir taraftan yapıyoruz. Diğer tarafa dokunmuyoruz. Diğer taraf düz bir şekilde inecek. Böyle üçgen bir görüntü olarak bir kısım aşağıya doğru gelecek. Şimdi 6 sıra örüp dönüyorum. Evet, son artırmamdan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra artırma yapmadan ördüm. Şöyle bakın genişlemeyi direkt görüyorsunuz zaten. Şimdi hemen artırmayla devam ediyoruz. Normalde ne yapıyorduk? 5 zincir çekip buraya batıyorduk. Artırma yapacağım zaman 3 zincir çekiyorum ve direkt bakın kenar trabzanın dibindeki noktaya batıyorum. Ve buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Burada ne yapmış olduk? Bakın artırma yapmış olduk. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Ara noktaları normal örüyorum. Artırmayı sadece sıra başında yapıyoruz. Diğer noktalarda artırma yapmıyoruz. Şimdi bakın sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Geldim sıra sonuna 2 zincir çekiyorum ve şöyle batıp kenar trabzanımı yapıyorum. Şimdi dönüyorum. Yine bu noktadan başlıyorum. Sıra sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan örüyorum. Sıra sonunda bakalım tekrar artırma yapmışız sanırım. Evet bakın sıra sonunda tekrar artırma yapacağız. Onu da şöyle yapıyoruz. 3 zincirli yukarı çıktım. Hemen sıra sonuna doğru ilerliyorum. Geldim sıra sonuna yani artırma noktama. Burada da hemen bir artırma yapacağım. 2 zincir çekiyorum. Bakın yine şuradaki 2 tane trabzanla kenar trabzan arasındaki noktaya 2 tane trabzanımı yapıyorum. Sonra kenar trabzanımı yapıyorum. Evet bakın ne yapmış olduk? Burada arka arkaya artırma yapmış olduk. Şimdi örgümü çeviriyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. Sıramı tamamlıyorum. Burada artırma yaptık. Sıra sonunda düz taraf zaten orası artırma yapılan taraf değil. Orada herhangi bir artırma yapmıyoruz.
Evet, sıramı tamamladım. Bakın bu nokta düz noktamız, bu kısım artırma noktamız. Şimdi hemen örgümü çeviriyorum. Bu sırada herhangi bir işlem yapmadan sıramı bitiriyorum. Dönüşte şu noktada artırma yapacağız. Bu da sanırım son artırmamız oluyor. Evet, sıramı tamamladım. Geldik bir üst sıraya. Şimdi bakın şurada arda arda 3 tane dolu nokta vardı. Sonra bir tane boş. Şimdi tekrar artırma yapacağız. Bir doludan sonra normalde şu an boş olması gerekiyor. Yani şu noktayı yapacağız. Sonra da 2 sıra düz örüp bitireceğiz. Tabii bu benim bedenim için. Sizler kendi bedeninize göre daha geniş de yapabilirsiniz. Bu kısmı daha fazla örüp daha fazla artırma yaparak kendi bedeninize göre genişleyebilirsiniz. Şimdi buraya hemen 2 tane trabzanımı yapıyorum. Sonra sıramı normal tamamlıyorum. Üzerine de 2 sıra artırma eksiltme yapmadan örüyorum ve ön kısımları bitirmiş oluyorum bu şekilde. Evet, yaka için şöyle 2 tane parçamızı hazırlıyoruz. Bir tane de aynı boyutta şöyle arka parçayı hazırlıyoruz. Şöyle bakın. Şimdi bunu nasıl yaptık? Yine aynı modelimizle başlıyoruz. Aynı şekilde sadece bu parçada artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Şöyle bakın, çok esneme payı olan bir model oldu. Bunda da 75 tane zincir çektim. 75 zincir üzerine modelimi kurdum. Ve bu şekilde. Şimdi arka ile ön parçaları birleştireceğiz. Birleştirmeden önce santim ölçülerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle bakın. Sağ nasıl yapacağız, sol nasıl yapacağız diye bir derdiniz yok. İkisi de aynı. Şöyle çevirince sağ oluyor. Böyle çevirince sol oluyor. Hiçbir farkı yok. Aynı şekilde hazırlıyoruz parçalarımızı. Daha sonra şu üst kısımlardan dikeceğiz. Ardından da şöyle yan kısımlardan dikeceğiz. Sonrasında kol çıkaracağız. Kolları ayrı öreceğiz. Ardından da beden alt kısmı ayrı öreceğiz. Şimdi ben bunların üzerinden bir ütüyle geçip daha sonra size ölçülerini vereceğim. Ama ölçüyle şöyle bir ütülenmemiş haliyle ölçülerini paylaşmak istiyorum. Bakın, esneme payı çok olan bir model. Çok salaş bir duruş olmayacak zaten. Şöyle bakın, 40 santim uzunluğunda. Eni 40 santim. Boyuna bakalım. Boyu 29 santim. Şu ölçülerimize bakalım. Bunun şöyle kısa kısmına bakalım, enine. Bakın 12 santim. Geniş kısmına bakalım, enine. Geniş kısmının en ölçüsüne bakalım. Geniş kısımda tam 19 santim. Boyu zaten ikisinin de aynı. Evet, ütüyü birazdan yapacağım. Önce şu birleştirmeyi göstereceğim sizlere. Bakın, tepe kısmından şöyle dikmeye başlıyoruz. Şöyle karşılıklı ilmeklerimizi dikip birleştiriyoruz. Şöyle. Önce böyle omuz kısımlarını dikeceğim, tepe kısımlarını. Ardından da yanlardan kol için belli bir mesafe boşluk bırakıp dikeceğim. Önce teşekkür ederim canım. Şu an video çekiyorum, sonra yiyeyim, tamam mı? Sen bana ne veriyorsun? Oo, teşekkür ederim aşkısı. Kızım benimle dondurmasını paylaşıyor. Evet, şöyle bakın, bu şekilde dikiyoruz. Evet, bakın, bir kısmı bu şekilde diktim. Şimdi diktikten sonra şöyle içe gönderiyorum. Arka kısımdan yürüterek daha sonra gizleyeceğim. Minnoş. Oy, sen beni yerim aşkısı. Dur, makasım alayım aşkısı.
Evet, şimdi şöyle birazcık ip bırakıp kesiyorum. Bir tarafı ne yaptık? Birleştirmesini yapmış olduk. Şimdi diğer tarafı da yine omuz kısmından oynayabilirsin anneciğim. Şimdi bunu da bu kısımdan dikeceğiz. Ardından da diğer işlemlerle devam edeceğiz. Evet, şimdi üst kısımları diktikten sonra yanlardan şimdi dikiş yapacağız. Şöyle ben kol açıklığı için bir mesafe bıraktım. Alt kısımdan şu yukarı doğru dikmeye başlayacağım. Daha sonra ne kadar diktim, kaç santim diktim onu sizlerle paylaşacağım. Şöyle bakın, aşağıdan yukarıya doğru çok geniş başlayan bir kol değil. Böyle dar başlayıp aşağıya doğru İspanyol devam edecek. O yüzden çok geniş olmasına gerek yok. Başlangıç için kolumuzun. Şöyle bakın, ayraç taktığım noktaya kadar dikeceğim ben. Daha sonra ne kadar diktim, kaç santim diktim onu sizlerle paylaşacağım. Şöyle yan için dikmeye başlıyorum. Bu şekilde. Evet, bakın yanlar için şöyle diktim. Şöyle mesafede de kol için boşluk bıraktım. Şimdi ne kadar diktim, ne kadar boşluk bıraktım onu hemen söyleyeceğim size. Şu diktiğim mesafeyi hemen ölçüyorum. Gerdirerek 15 santim. Kol için ne kadar mesafe bırakmışız onu da hemen söylüyorum. O da şöyle 19 santim. Bunu yine de bu aşamada üzerinize giyerek karar verirseniz çok daha sağlıklı olur. Ama dediğim gibi geniş bir kol değil. Normal oturan bir kol olacak. Çok hafif, yani bol olacak. Sonrasında da aşağıya doğru İspanyol olarak artacak. Şimdi bu kısma da aynı işlemi yapalım. Daha sonra beden kısmıyla devam edeceğiz. Evet, kolları bitirdikten sonra dikme kısmını, şimdi alt kısmına devam ediyoruz beden kısmıyla. Şöyle bakın, hep ön yüzden öreceğiz. Şöyle hemen kenardaki trabzanla başlıyorum. 3 tane trabzanla yukarı çıkıyorum. Şimdi şöyle bakın, her trabzanın tepe noktasına birer tane trabzan yapıyorum. Geliyorum 2 zincirli kısma. Buraya da 2 tane trabzan yapıyorum. Bu kısımda şöyle bütün çevresini bir trabzanla geçeceğiz bir sıra. Bakın bu şekilde. Boşluklara 2 trabzan. Şöyle trabzanların üzerine birer tane trabzan. Bakın kenardan başladık. Bütün çevresini şöyle göstereyim. Bakın buradan başladık. Bütün çevresini geçeceğiz ta ki diğer uca kadar. Evet, bir sıra trabzanla geçtikten sonra şimdi modelimizi kuruyoruz. Şöyle 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ardından
Dibinde zaten bakın, dibindekine direkt batmıyoruz. Bu çıktığımız zincirin altı oluyor. Bir tane atlıyorum, bir sonrakine giriyorum. Şöyle genişçe alarak arada 2 zincir, bir V trabzan yapıyorum. Doluyorum bakın, zincir çekmeden bir boşluk atlıyorum, bir sonrakine giriyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir doluyorum. Yine aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Buraya da bir V trabzan yapmış oldum. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Ve aynı işlemleri tekrarlıyorum. Arada 2 zincir. Ben alt kısmının daha dökümlü olmasını istediğim için bu şekilde V'lerimi daha sık yapıyorum ve daha geniş örüyorum. Sizler onu kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben aralara 2 zincir çekiyorum. Siz daha düz bir iniş istiyorsanız bir zincir de çekebilirsiniz. Bakın bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi şöyle doluyorum bakın. Kenar trabzanın üzerine batıyorum. Son V'mi yaptıktan sonra. Gözümde görmüyor. Evet. Şimdi şu 3 tane ilmeğim var. 1, 2, 3 seferde çıkarak sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bundan sonra hiçbir artırma, eksiltme vesaire yapmadan bir ön yüzden, bir arka yüzden aynı şekilde öreceğiz. Bakın 3 zincirle yukarı çıktım, doluyorum. Şimdi V'lerin orta noktalarına geliyorum. Bu sefer V'lerimi buraya yapıyorum. Arada 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki V'nin ortasına geçerken zincir çekmeden direkt giriyorum ve buraya trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincir ve ikinci trabzan doluyorum, bir sonrakine giriyorum ve aynı işlemi sürekli tekrarlıyorum. Bu şekilde istediğiniz boya kadar örebilirsiniz. Daha kısa da yapabilirsiniz, daha crop da yapabilirsiniz, daha uzun da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize ve tercihinize kalmış. Bakın bu şekilde V'lerimi yaparak şimdi ben belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüm, kaç santim ördüm sizlerle paylaşacağım. Evet, şimdi ben alt kısmı belli bir uzunlukta ördüm. Ne kadar ördüm onu da size göstereceğim. Bakın gayet dökümlü, güzel bir duruşumuz var. Şöyle santim ölçüsünü, trabzan noktayı saymadan 19 santimi birazcık geçiyor. Bu şekilde ördüm. Dediğim gibi siz daha uzun da örebilirsiniz. Aynı şekilde örüyoruz zaten. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Şimdi kenarlardan sık iğne geçeceğiz. Bütün çevresini, etek kısmını, yanları, ense kısmını, her tarafından sık iğne geçeceğiz. Bu şekilde artık bedenimizi bitirmiş oluyoruz. Sonra kollarla devam edeceğiz. Bakın uygun gördüğüm boşluklara kasmayacak şekilde, çok esnek de olmayacak şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Önce bu alt V'li etek kısma yapıyorum. Sonrasında diğer kısımları da göstereceğim. Evet, etek kısmını tamamen sık iğne geçtim gördüğünüz gibi. Şimdi üst kısmı kesme yaptığımız, pardon kesme diyorum, artırma yaptığımız noktaya geldik. Oralarda da yine aynı şekilde bakın uygun gördüğüm boşluklara, burada önemli olan modelimizde böyle bir genişleme olmasın veya daralma olmasın, çekme olmasın. Böyle düz bir iniş sağlamak istiyoruz. O yüzden de uygun boşluklara güzelce sık iğnelerimi yaparak ilerliyorum.
Evet, sık iğnelerimizi geçtikten sonra şimdi kolla devam ediyoruz. Kolun bir tanesini ben ördüm, diğerini de birlikte öreceğiz. Şimdi şu kol için bırakmış olduğumuz açıklık vardı. Alt kısmı dikmiştik. O kısımdan direkt ipimi bağlıyorum diktiğim ipe. Ve şöyle bir tam kol altı kısmından. Burası bizim başlangıç noktamız olacak. Bu kısımdan şöyle sabitliyorum ipimi. Şimdi bu kısma bir sıra sık iğne geçiyorum. Evet, bir sıra sık iğneyi geçtim ve başlangıç noktamdayım. Şimdi bu noktada modelimi kuruyorum artık. Burada önemli olan kol için yapmış olduğumuz V'lerin sayısı bir koldaki V'lerle diğer koldaki V'lerin sayısının eşit olması gerekiyor. Aksi halde bir kol daha bol, diğer kol daha dar olur. Bakın şimdi 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum ve yine burada da aynı etek ucunda yapmış olduğum V'lerden yapıyorum. Ben bir kol için başlangıç olarak 27 tane V yaptım. Siz burada iki kolun eşit olmasına dikkat ederek kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi kolun çevresini V'lerle geçtim. Diğer kola baktığımda tam olarak 27 tane şu V'lerden vardı. Bunu da ona eşitlemek için bakın sonlara doğru 3 tane örüp 1 tane 3 tane ilmekten sonra bir tane yaptım. 4 tane ilmekten sonra bir tane yaptım. Burada önemli olan iki kolun birbirine eşit olması. Bunu yapmak için bu şekilde bir uygulama yaptım. Şimdi şöyle ilk başladığımız V'nin tam orta noktasına batıyorum, kaydırıyorum. Ardından da yine 5 zincir çekiyorum. Ve V'leri bu sefer V'lerin ortasına yapıyoruz. Bundan sonra artırma, eksiltme şu an için yok. Belli bir mesafede düz öreceğim. Uçlara doğru birkaç artırma yapacağım ki o genişleme, İspanyol kol görünümünü vermek için. Şimdi bakın bu şekilde esnek esnek 27 tane olan V'lerimi döne döne öreceğim. Şu aşamada herhangi bir artırma eksiltme yapmayacağım. Nerede eksiltme yapmayacağız zaten. Nerede artırma yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Şu an için döne döne örüyoruz. Evet, ben şimdi kolu da ördüm geldim. Bakın artırmayı nerede yaptım hemen söyleyeceğim sizlere. Artırmayı yaptığım kısım, bir saniye şuradan gösterelim, işaretlemiştim. Şu kısım. O kısma kadar kaç santim örmüşüm hemen paylaşacağım sizlerle. Bakın 41 santim ördükten sonra şöyle 2 sıra arka arkaya artırma yaptım. Yani başlangıç V'sine bakın, normalde bir tane yapıyoruz ya, bakın
aynı V'nin üzerine 2 tane yaptım. Bir sonraki sırada da yine aynı V'nin üzerine 2 tane yaparak artırma yaptım. Bu şekilde kolda toplamda 2 sıra artırma yapmış oldum. Zaten uçlara doğru V'ler böyle daha esnek duruyor artırma yapmasak bile. Benim bu yapmış olduğum 2 sıra sayesinde de daha esnek oldu. Uçlar daha geniş oldu. Bu ütülenmemiş hali. Ütüleyince tabii ki boyu bir tık daha artacaktır. Ütülenmemiş haliyle tam olarak 50 santim. Şimdi 50 santim uzunluğunda ördükten sonra bunu ben kendim üzerime giyip karar verdim. Siz kendi üzerinize giyip karar verin. Sonuçta herkesin bedeni aynı olsa bile kol uzunluğu vesaire farklı olacaktır. Hemen bitişimizi yapıyoruz. Bakın. V'lerin tam orta noktalarına 2 tane sık iğne. Şöyle trabzanların tepe noktasına birer tane sık iğne. Bu şekilde kolun bütün çevresini sık iğne geçiyorum. Ardından da şöyle güzel bir buharlı ütüleme yapacağım. Sonrasında bağlama detayını yapacağız ve artık hırkamızın finalini yapacağız. İnşallah güzel olur. Uğraştığıma değer. Zevkli bir projeydi. Sıkıcı bir proje değildi. Umarım sizler de keyif alırsınız. Sizler de örersiniz. Bakın bu şekilde bütün çevresini sık iğne geçiyorum kolun. Ardından da iplikleri gizleyip, temizleyip, ütüleyip geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi hırkamız son şekliyle karşınızda. Güzelce buharla ütüledim. Şu ön kısımlarına da ipimi 2 kat yaparak zincir çektim ve böyle bir bağcık detayı oluşturdum. Ucuna püskül vesaire takmadım. Sadeliğin daha güzel olacağını düşündüğüm için. Bunu şöyle bağlayarak güzelce kurdele şekli vererek kapalı olarak da kullanabilirsiniz. Bakın. Evet. Açık versiyonda çok tatlı, çok cici, iki şekilde de şahane bir hırka oldu. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Buraya kadar beni izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve yeni projelerden haberdar olmak için zili tıklamayı unutmayın. Farklı bir güzel projede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.